Herkese merhaba arkadaşlar. Benim bu videolarımı gören bazı arkadaşlar şu şekilde mail atıyor, soruyor. Hocam kanalın konsepti mi değişti, teması mı değişti şeklinde sorular soruyorlar. Hayır arkadaşlar, kanalımızın teması, konsepti değişmedi. Ben yapay zeka ile ilgili hobi olarak yapay zeka kullanarak videolar oluşturuyorum, geliştiriyorum. Çeşitli yapay zeka araçlarını kullanarak videolar geliştiriyorum arkadaşlar. Sizler de bu şekilde videolar geliştirmek istiyorsanız hani fikir edinebilirsiniz. Ya da direkt hani bu videoları da gerçekten hani kafa dinlemek için dinleyebilirsiniz tabii ki. Ancak bu tarz videolar arkadaşlar şu anda çok popüler. Yapay zeka ile video geliştirme ve tabii ki müzik geliştirme, müzik alanında da birçok önemli gelişmeler var. Yani şu anda çok popülerleşti yapay zeka ile müzik yapma. Ve insanlar artık yapay zeka ile müzik geliştiriyorlar ve bayağı da tutmaya başladı. Sizler de ilgileniyorsanız ama ben tabii ki şu anda müzik alanında değil video alanında ilerliyorum. Hobi olarak tabii şu anda benim esas alanım yazılım ama hobi olarak da yapay zeka ile videolar oluşturma ve bu videoların üzerine de tabii ki ben müzisyen olmadığım için müzik konusunda böyle bir eğitim almadığım için hazır müzikleri kullanıyorum. Benim kullandığım müzikler gerçek. Bu videolarda duyduğunuz müziklerin hepsi gerçek müzikler arkadaşlar. Gerçek sanatçılardan, gerçek performanslardan oluşuyor. Ve bu şekilde sizler de eğer bu tarz videolar oluşturmak istiyorsanız değerli arkadaşlar, sizlere de tavsiyem yapay zeka araçlarını öğrenin. Tam da bu sırada benim yapay zeka kursum devreye giriyor. Benim yapay zeka kursuma eğer katılmadıysanız, herhangi bir ChatGPT ve benzeri eğitim almadıysanız, işte Sora, DALL-E nasıl kullanılır almadıysanız yapay zeka kursuma kaydolmanızı öneririm arkadaşlar. Yapay zeka ile ilgili olarak benim ChatGPT, DALL-E ve Sora üçünü de birlikte anlatan bir kursum var. Bu üç kursa da yani üç aracı da anlatıyorum. Tabii detaylı olarak prompt mühendisliği ve ChatGPT ama Sora ile ilgili bilgiler de var arkadaşlar bu kursta. Aynı zamanda yazılım geliştirmek isteyenler için yapay zekadan destek alarak onlarla ilgili de özel bir bölüm var arkadaşlar. Yapay zeka ile yazılım geliştirme ile ilgili. Evet arkadaşlar, şimdi ben burada konuşmayı kesiyorum ve yapay zeka ile ilgili olan ChatGPT, DALL-E ve Sora ile prompt mühendisliği kursumun tanıtım videosuna geçiyoruz. Herkese merhaba. ChatGPT ve DALL-E ile prompt mühendisliği kursuna hoş geldiniz arkadaşlar. Günümüzde artık herkes kendi kendine şu soruyu sormaya başladı. Yapay zeka işimi acaba elimden alacak mı? Bu sorunun cevabını biz değil, Nvidia CEO'su Jensen Huang veriyor arkadaşlar. Dinleyelim bakalım ne diyor. AI is not going to take your jobs. The person who uses AI is going to take your job. Sizin işinizi elinizden alacak olan yapay zeka değil arkadaşlar. Yapay zekayı kullanacak olan insanlar. Dolayısıyla sizler de ne kadar erken vakit içinde yapay zeka yazılımları kullanmayı öğrenirseniz o kadar ileride olursunuz ve işinizi elinizde tutma şansınız o kadar artar. So, use AI as fast as you can so that you could stay gainfully employed. Peki bu Jensen Huang'ın sözleri hangi meslek grupları için geçerli? Herhangi bir ayrım olmaksızın tüm beyaz yakalılar için geçerli olacak arkadaşlar bunlar. Yani sözel bölümdeki meslek grupları ve sayısal bölümlerden mezun meslek grupları her ikisi için de geçerli olacak. Bunun nedeni nedir? Neden her iki meslek grubu içinde yapay zekayı bilenler bilmeyenlere göre daha iyi işler bulacak ya da işlerini koruyacak? Bilmeyenler işlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Neden böyle düşünülüyor peki? İşte bunun cevabı arkadaşlar büyük dil modellerinde. Büyük dil modelleri ki bunlar ChatGPT, Google Gemini ve Microsoft Copilot gibi yazılımların altyapısını oluşturan sistemler. Bunlar bütün dünyadaki açık kaynaklardaki tüm verileri okuyor, öğreniyor ve eğitim alıyor. Sadece sözel konular değil, sayısal konularda da kendini geliştiriyor. O yüzden tüm meslek branşları bu tehlikeyle karşı karşıya. Hangi tehlike? Yapay zeka araçlarını kullanan kişiler daha şanslı, kullanmayanlar daha şanssız olacak. İşte sizin ChatGPT ve DALL-E ile prompt mühendisliği kursumuza katılmanız için önemli bir neden arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar çok fazla detaya girmeden kursun içeriği hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Zaten kursun detayına
web sayfası yani Udemy sayfası üzerinden erişebiliyorsunuz. 10 saat uzunluğunda bir kurs. Kurs içeriği burada çok detaylı bir şekilde yazıyor. Hangi dersler var, hangi videolar var. Buradan bakabilirsiniz. Böyle bazı videoların ön izlemesi var. Bunları izleyebilirsiniz. Şimdi kurs arkadaşlar ChatGPT temelinde bir kurs. ChatGPT'ye odaklanıyor. ChatGPT özelinde prompt mühendisliğine odaklanan bir kurs. Yani siz öncelikle tabii ilk bölümde genel bir bilgi veriliyor size. İşte ChatGPT ve LLM, büyük dil modelleri, Large Language Models. Bunlar nedir? Nasıl çalışır? Temel bir bilgi. Yani bir genel kültür bilgisi. Çok aşırı teknik detaya girmeden bir bilgi veriliyor. Daha sonra işte temellerine başlıyoruz. ChatGPT'nin temelleri nasıl customize edilir? Nasıl öğrenirsiniz? İşte RGC konsepti nedir? Bunlar temel konseptler arkadaşlar prompt mühendisliğinde. Sadece ChatGPT'de değil, tüm prompt mühendisliğinde geçerli olan konsept buradakiler. Bunlardan bahsediyorum sizlere. Daha sonra işte ChatGPT özelinde bilgiler vermeye başlıyorum. Burada arkadaşlar ChatGPT ile ilgili bilgiler var. Çeşitli teknik bilgiler var. Kullanım bilgileri var. Genel olarak prompt mühendisliği ile ilgili bilgiler var. İşte basamaklandırma yöntemi, öz değerlendirme yöntemi, internette arama yaptırmak vesaire vesaire. Burada bilgiler var. Burada daha sonra burada esas yani çok esas uzun saat vakit alıcı kısım ChatGPT ama kısa bir Google Gemini, Microsoft Copilot ve Anthropic Claude hakkında da 45 dakikalık kısa bir bilgi mevcut ki yani şunu da bilin, alternatiflerinizi de farkında olun şeklinde. Bu 3 tane büyük dil modeli piyasada olan, bunlar hakkında da kısa bir bilgi veriliyor 45 dakikalık. Ondan sonra arkadaşlar DALL-E ile görsel oluşturma ve analiz kısmı başlıyor. DALL-E ile görseller nasıl oluşturabiliriz? Böyle çok farklı, çok kaliteli görseller, işte image'lar nasıl oluşturulabilir? Image oluşturma teknikleri, püf noktaları nelerdir? İşte bakın karakter sihirbazlığı, resim ID'siyle çeşitli dünyaları keşfeden görseller, vektörel çizim yaptırmak vesaire vesaire. Bu şekilde DALL-E ile ilgili olan bilgiler veriliyor. Bu da 1 saat 15 dakika süresince. Bu da arkadaşlar bundan sonraki kısımda Sora. Sora biliyorsunuz ilk başta yoktu ChatGPT, daha sonradan eklendi. Bu da 8 dersten oluşan 1 saatlik, 1 saat 4 dakika bölüm var burada da. Sora kullanımına giriş. Biliyorsunuz ChatGPT Plus ve üstü aboneliklerinde Sora kullandırılıyor size belli bir limit dahilinde. Dolayısıyla Sora'yı da hani ChatGPT'yi satın aldığınızda, üyelik başlattığınızda Sora da kullanma hakkınız oluyor. O yüzden Sora da bu kurs müfredatına ekledim arkadaşlar. Bunu Şubat ayında ekledim. Bu daha yeni eklendi. İşte Sora'yı nasıl kullanabiliriz? Örnek promptlar neler olabilir? Vesaire vesaire. Sora'nın kullanımı ile ilgili pratik bilgiler var. 1 saatlik bir konu. Daha sonra Custom GPT's var. İşte yapay zeka PowerPoint sunum hazırlatma, işte akıllı seyahat asistanı vesaire. Kendi GPT'mizi oluşturuyoruz. Ayarlar, detay bilgileriyle karşımıza çıkıyor. Sona doğru geldikçe artık biraz daha özelleşiyoruz arkadaşlar. Yazılımcılar için ChatGPT. Burada arkadaşlar işte ChatGPT kullanarak kodlama nasıl yapabiliriz? Kodlama konusunda ChatGPT'den nasıl destek alabiliriz? Bize böyle bir bakış açısı sunuyor. İleride belki yazılıma geçmeyi düşünüyorsanız veya belki yazılımla ilgileniyorsanız sizin için faydalı olacak bir bölüm. Ama burada çok böyle aşırı detaylı bir bölüm değil. 48 dakikalık bir bölüm arkadaşlar. Nasıl yararlanabileceğimizi, nasıl yararlanıldığını hani ChatGPT'den kod yazdırılırken nelere dikkat edilmesi gerektiği burada yazıyor. Şimdi ChatGPT rehberliğinde GitHub projelerini verimli kullan. Mesela kitaptan bir proje bulduk diyelim. Bunu nasıl kullanabiliriz? ChatGPT'den destek alıp bu projeyi adım adım nasıl anlayabiliriz? Nasıl çalıştırırız? Yani kitapta bulduğumuz bir projeyi adım adım nasıl anlarız ve kendi bilgisayarımızda nasıl çalıştırırız? Bununla ilgili bir bölüm arkadaşlar. Bu da faydalı olacağını düşünüyorum. Yazılıma ilgi duyan arkadaşlarım için. Yani yazılımcı olması şart değil ama yazılıma ilgi duyan, belki ileride yazılım yaparım diyecek insanlar için faydalı. Özellikle şu 2 bölüm. Bunlar bu şekilde. Daha sonra arkadaşlar profesyonel yazılım geliştirmede ChatGPT'den destek alma. İşte burası biraz daha profesyonel anlama giriyor. Code refactoring, dummy data oluşturma, yani test datası oluşturma gibi konular var. İşte SQL giriyor işin içine. İşte SQL sorguları yazdırmak için ChatGPT'den nasıl destek alırız? Nelere dikkat etmeliyiz falan şeklinde bilgilerimiz var arkadaşlar. Bu da yarım saatlik bir ders. Evet. Arkadaşlar genel olarak ChatGPT özelinde büyük dil modellerini nasıl kullanabiliriz, nasıl yararlanabiliriz? Bu konular işleniyor. Kursun genel kapsamı bu şekilde arkadaşlar. Hepinizi kursuma bekliyorum. Başarılar dilerim.